Merhabalar. Sürekli sormuş olduğunuz RZ250S'in far ayarı nasıl olur? Bugün bunu size çok pratik yoluyla anlatacağım. Ama daha önceki canlı yayınımda da belirttiğim gibi sizin biraz değişik fikirleriniz vardı. Abi bu farın civatalarını söksek, bunların arasına pul koysak, bir yerde gördüm buradaki mekanizmanın vidasını gevşetip ileri yapsak, bak burada ayar vidası var. Bunu böyle gevşetip ileri mi alsak olur mu gibi sorularınız vardı. Size daha önce bunun bu şekilde olmayacağını söyledim. Ama çokça şikayet gelmeye başladı. Şikayetten kastım far ayarı kişiseldir. Fabrika bunu standart olarak ayarlar. Fakat herkes bu standardı beğenmeyebiliyor. Artçılı kullananlar oluyor. Arkası ağır olan motor kafası havaya kalkar. Far haliyle ileri gösterir. Bazısı çok yeri, önünü görmek istiyor, düşük seviyor. Bu gibi sorunlardan dolayı daha önce size bunun far yapısını anlatmıştım. Tekrar özet geçeyim. Bakın arkadaşlar, farın iç yanağını, tasını görüyor musunuz? Bir de dış kısmı var. İkisinin arasında bir boşluk var. İşte bizim ayar yapabileceğimiz yer farın dışı değil. Bakın bu içinde görmüş olduğunuz, yani normalde ayna olur. Bu farda mercek olmasaydı aynada olacaktı bu far. Ama bizim mercekte olduğu için içerideki ayar tasımızı çok basit. İster 8 anahtar, ister 8 dokma, isterseniz bu şekilde, eğer köşeli bir yıldızınız varsa bu gibi ekipmanlarla far ayarını nasıl yapacağınızı göstereyim. İki farklı anahtarla size bunu göstereceğim. Şu an motor sökük ama motor takılı olmuş olsaydı bile biliyorsunuz burada bir bıyık var. Elinizi maşanın ön tarafından soktuğunuzda bakın bu şekilde bir boşluk göreceksiniz. Aynı boşluktan bir tane de burada var. Bizim işimiz bu boşlukların arka tarafı. Şimdi neyi anlatmaya çalıştığımı da size gösterebilmek için buradan bahsediyorum. Bakın maşanın ön kısmı. Buradan elinizi soktuğunuzda sizi iç kısımda böyle bir vida bekliyor olacak. Bu vida bizim ayar vidamız. Dilerseniz buraya, bunun ön kısmında bakın bir ufak boşluk var. Buraya 8 anahtarı, yani cırcır olursa çok daha kolay olur. İleri ya da geri. Bu sizin far ayarınıza kalmış. Sağ ya da sol. Aynı vidadan diğer tarafta da var. Bakın maşanın ön kısmında. Buradan lokma ya da öndeki şu ufak boşluktan, parmağımın olduğu yerden bu şekilde bir anahtar yardımıyla bunu sağ ya da sol, ama bunu yapabilmeniz için doğru olan ölçü minimum 5 metre, tercihen 10 metre gibi karşınızda düz duvarda ve aracınızın da düz olması gerekecek. Bu düzlükte aracınızın üzerinde tek binek varken en doğru olandan bahsediyorum. Yani sizin araç üzerinde ağırlığınızda lastik ve süspansiyonun ağırlığıyla motorun oturmuş olduğu pozisyondan bahsediyorum. Buradaki ufuk çizginiz, ikisi de yan yana olacak, düz olacak. Sizin 5 metre ve 10 metreye göre görüş açınızı belirleyecek çizgiyi buradaki far ayarlarıyla oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi farın içerisindeki tası yön vermiş oluyoruz. İki mercek de aynı tasa bağlı olduğundan uzun fara ayrı, kısa fara ayrı işlem yapamıyoruz. Yapmış olduğumuz işlem tası hareketle yukarıya ya da aşağıya. Ama bunda sağ ya da sol diye bir ayar yok. Dolayısıyla yapılabilecek tek ayar yukarı ve aşağı olacak. Bunu da, eğer anahtarınız yok ve bu şekilde cırcırınız varsa, onu da göstereyim. Bu sefer maşanın arkasından bakın bu şekilde sağ ya da sol ayar tamamen size kalmış. Far yapı gereği de arkadan da iç kısmı bu şekilde. Dediğim gibi bu bizim far tasını yukarı aşağı harekete ayarlarken herhangi bir sağ ya da sol ayar yapabileceğimiz bir mekanizma bulunmuyor. Umarım yeteri kadar açıklayıcı ve bilgilendirici olmuştur.
Bu motorla ilgili birçok videoyu, tamir, bakım, kıyas videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.